bant yayınlarım vardı. Bant yayınlarından yapıyordum. Fakat artık bantlarımız azalmış. Onun için böyle canlı olarak yapalım dedik. Belki böylesi de daha hoş olur. Hem selamlaşarak hem böyle halleşerek. Şimdi çok önemli bir konu var. Hayata köklenebilmek. Hatta cuma ve cumartesi günleri özellikle Instagram'da da böyle bununla ilgili köklenmek nedir ve köklenmemek nedir diye e, böyle ufak tefek yazılarla hatırlatmalar yaptım. Önce hani böyle bir duyurusu. Bugün de böyle biraz toprağa süreceğiz, ekeceğiz. Ondan sonra da bununla ilgili çok daha yoğun çalışmalarla ilgili de hatırlatmalar yapacağız sizlere. Peki sizce bir insan hayata köklenemediğinde neler oluyor? Bakın, şu anda problem zannedilen birçok konunun, rahatsızlığın, sorunun, hayatında birçok kişinin tad alamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu kadar hani basit alınan, ya alt tarafı nedir ki bu konu denilen köklenmek arkadaşlar. Bir insan köklenemediğinde hayata bağımlılıklarla çünkü köklenmek durumunda kalıyor. Evet, dünyada yaşamayı seçiyorsunuz, istiyorsunuz. Bir talep var ve bu tekamül programına diyelim ki bu dünya okulunun bu dersine katılıyorsunuz. Fakat diyelim ki buradaki halleri, durumları tanıyamadığınızda, buraya yeteri kadar adapte olamadığınızda işte bu adaptasyon için bir işleme ihtiyacınız oluyor. O da bu sefer e, burayı kabullenebilmek için çeşitli bağımlılıklar. Şöyle düşünelim. Öncelikle biz dünyaya annemizin göbek kordonuyla kökleniyorduk. Değil mi? Köklenme alanınız göbek kordonunuzdan annemizin karnıydı. Ve oradan bağınızı kestiler. Dediler ki yeter, buraya annene bu kadar. Şimdi oradan köklenmeyi kesince bu sefer dediniz ki madem ki alıştığım kök burası, anne beni beslesin. Bu sefer annenin memesiyle köklenmeye, emerek, tad alarak, dünya ile hayatta bağ kurmaya başladık. Daha sonra hadi dediler yani o da buraya kadar. Daha fazla buradan da köklenemezsin. Burayla bağ kurman da bu kadarcık. Bu sefer e, anne tarafından hadi kaşıkla, hadi annenin elleriyle ya da işte diyelim ki o anda sana annelik eden, analık eden dünyanın çeşitli nimetleriyle beslenmeye başladık. Günün birinde dediler ki annen de artık seni beslenecek. Sen kendin yiyeceksin, kendin besleneceksin. İşte o aradan sonra, o aşamadan itibaren her biriniz belki de biraz yardımla, biraz destekle bu hayat içerisinde kendi kendinizi beslemeye, kendi kendinizi büyütmeye, kendi kendinizi belki doyurmaya başladınız. Ama bir taraftan da işte başkalarının sizi belki beslemesi, bir annenin sizi beslemesiyle ilgili de oradaki kayıtlarınız devam etti. Ve bir kısmınızın hala bu bilgisi, oradaki alışmışlığı devam ediyor da olabilir. Fakat ne kadar şimdi dünyaya o andan itibaren köklenmeyi, topraklanmayı seçtiyseniz, işte bu topraklanmayla ilgili çeşitli adımlar attıysanız, bu dünya hayatının size verdiği güzellikleri bu sefer siz mahsulleri kendiniz toplamaya başladıysanız köklenmeye başladınız. Ve bu sefer aslında dünyadan tat da almaya başladınız. Fakat kimi yeri köklenemedi, topraklanamadı. Bu sefer bu arkadaşlarımız ise nasıl köklenmeyi ve topraklanmayı seçti? Bağımlılıklarla. Kimisi gitti sigara alışkanlığıyla, sigarayla köklendi. Kimisi alkol ile. Kimisi çeşitli madde bağımlılıklarıyla. Bu madde bağımlılığını çok geniş tutabilirsiniz. Kimisi parayla. Yani para bağımlılığıyla, para olmazsa hiçbir şey olmaz zannederek. Kimisi geçmişe köklendi ve geçmiş bağımlılıkları ve geçmişle bağ kurdu. Aslında bunların her bir tanesi bir köklenme yolu ve sistemiydi. Kimisi gitti ailesiyle bağ kurdu ve bağımlı bağlar oluşturdu. Annesine, babasına, kardeşlerine o kadar bağımlı bağlar oluşturdu ki bu bağlardan aslında ilerleyemez oldu. Çünkü aynı zamanda her türlü bağımlılık
sizin ilerleyebilmeniz için önünüzde bir engel teşkil ediyor. Evet, o alan için bir fayda, size çok güzel bir şekilde aslında bir koruyucu alan oluyor. Sen diyor güvendesin, buradasın. Bak senin bağların var. Oysa ki bağımlı bağlar sağlıksız bağlar. Peki biz şimdi bağ kurmayacak mıyız? Kuracağız ve sağlıklı bağlar kurabilmemiz de çok önemli. Yani ailemizle gerçekten sınırları bilerek, haddi bilerek doğru alışverişler ve doğru sevgi bağları oluşturmak çok kıymetli. İşte bunlar bizim köklenmelerimiz. Arkadaşlarımızla güzel bağlar kuracağız. İşimize, iş yerimizdeki dostlarımıza güzel bağlar kuracağız. Bunlar bağ ama. Peki ne zaman bağımlılığa geçiyor bunlar? İşte biz sevgi bağlarını, hayat ile gerçekten kurulması gereken doğru bağları, irtibatları, bağlantıları yapamadığımızda, kuramadığımızda ise bu sefer ne yapıyor? E, evet. Ne yapıyor bu sefer? Kişiler muhtaç hale gelerek çeşitli muhtaçlıklarla bu sefer bağ kurmak durumunda kalıyor. Özellikle ekonomik yokluklar, gıda yoklukları, çeşitli alanlardaki diyelim ki çekilen sıkıntılar, aşırı tutkulu gibi görünen hani böyle aşklar, işte diyelim ki ilişkiler, bunların her bir tanesinde arkadaşlar doğru bağ kuramamak var. Yoksa hiç kimse gidip de aşkından kimseyi öldürmez. Ama gerçek bir sevgi bağı kuramadığında aşk zannedilen hal ve durumla bir bağımlı bağ kurulduğunda işte o kıskançlık yaratır. O bu sefer işte sevdiğini zannettiğin kişiye zarar verecek bir hal ve durum yaratır. Görüyorsunuz ki aslında köklenmek, doğru köklenmeyi hatırlamak ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey var ki toplumdaki belki de olumsuz birçok davranışın, birçok ilişkilerdeki sorunların temellerinde doğru köklenememek var. Onun için eğer sık sık taşınıyorsan, göç evre gibi yaşıyorsan, sık sık iş değiştiriyorsan, sık sık işte diyelim ki ilişki değiştiriyorsan, işte herhangi bir yerde fazla kalamıyorsan, bulunduğun hal ve durumdan çok çabuk hızlı bir şekilde sıkılıyorsan, işte o ortam ve o durumları hemen terk edip başka hallere, durumlara geçmek için şey yapıyorsan, dünya senin için yeteri kadar lezzet ve güzellik vermiyorsa, buradan şikayet ediyorsan, herhangi bir durum ve halden şikayetler halindeysen köklenemediğin için yapıyordun. Peki öyleyse her bir insan köklenebilir mi? Tabii ki köklenebilir. Bu köklenmenin önemli bir bilgisi vardır. Önemli tiyoları vardır. Bunların hani bir kısmını böyle Instagram'da böyle dediğim gibi küçük böyle notlar halinde hatırlattım. Şimdi arkadaşlar, dünyaya köklenemeyen, dünyayla bağ kuramayan, dünyanın tadını alamıyor. Ve bu sefer köklenebilmek için geçmişe ihtiyaç duyup, geçmişe köklenenlerse, işte çeşitli eşyalarla, alınan hediyeleri diyelim ki çeşitli şekillerde bırakamayanlar, işte geçmişteki anıları sürekli taşımak kendini zorunda hissedenler, geçmiş ailesine karşı normalin ötesi aşırı sorumluluk alma ihtiyacı duyanlar, kendi bedeninin hayatının sorumluluğunu almayanlar, bedenlerine eziyet edenler, bedenlerini hasta edenler ki sadece şu konuyla ilgili vakti geldiğinde bir tane video yapacağım ki hani müsli iman hasta olmaz diye. Bakın bedene eziyet etmek, bedeni hasta etmek. Ama aslında onu iyileştiriyormuş veya ya da iyileştirme çabasındaymış gibi de işte çeşitli yerlerde hani böyle e, moda rahatsızlıklara karşı önlemler almak da değil. Hani o aşırı korkular da değil. Ah şöyleymiş, hadi bu sefer hani şu pazardan beslenelim, bu pazardan da değil. Bunların her bir tanesinin içinde siz gerçekten tat alıyor musunuz? Teyze İzmir'e bakar. Bizim dostlar tabii canlı yayında olduğumu bugün bilmiyorlar. Çünkü bu saatlerde normalde canlı yayın yapmıyordum. Tabii bir sürü şu anda
çok şükür 900 tane şu anda şifacının yolu talebeleri kendi aralarında çok güzel şu anda çalışmalar yapıyorlar. Onlar da fayda ve hizmet vererek sizlere kökleniyorlar. Bakın her birimiz gibi belki köklenmenin bir sürü yol ve yöntemleri vardır. Kimisi tat ve lezzet alarak hayattan güzelliklerle çok güzel bir tatla buluşarak köklenebildiği gibi köklenemeyenler de bu sefer hissetmedikleri için hissedebilmek üzere çeşitli unsurları, enstrümanları hayatlarına davet ederler ki bunlardan bir tanesinin adı acıdır. Acıtılarak kendini burada hissederek köklenir oraya, orada hissetmektir. Yani kendini burada hissetmek için çağırdığın çeşitli etkenler aslında seni buraya köklerler. Kendini burada hissedersin. Öyleyse kendini dünyada burada hissedemediğinde, hissedemiyorsan köklenemiyorsun. Kendini herhangi bir yere ait hissedemiyorsan, ben bu ülkeye, ben bu dünyaya, ben bu aileye ait değilim, yani bir köküm yok. Hayır, sen öncelikle buraya ait bir tarafın var. Ama tabii ki ruh ve madde gibi iki tane ayrı unsurun birbirine tamamen zıt unsurun birleşiminden meydana geldiğin için bir taraftan burada dünyada, dünya tarafında maddeye, dünyaya kökleneceksin. Bu senin ağacının aşağıya doğru olan kökleri ve dalları, ama bir taraftan da sen ruhsal bir varlık olarak göğe köklenebilirsin ki oradan toplayacağın meyvelerle kökünden beslenip alıp da hayata ve dünyaya, maneviyata ulaştıracağın şeyler tabii ki başka olacak. Aslında her şey tam da orada odaklanarak baktığında çok kolay gelecek. Zorluk senin zihninde, ezberlerinde ve aslında bugüne kadar köklenemediğin için, köklenmekte zorlandığın için bazen inanç kalıplarıyla da köklenmeyi seçtin. Onun için birçok töresel, aşırı inançsal sistemlerin temelinde de yeteri kadar bağ kuramamak vardır. Çünkü bağlarına güvenenler için daha özgürlük vardır. Yani özgürleşebilmek için doğru köklenmek ve köklerinizle bağ kurmak, hayattan, dünyadan beslenmek ve o beslendiklerinizi hem uygulayabilmek hem de ruhunuza ve maneviyatınıza, özünüze gönderebilmektir. İşte bunlarla ilgili bu sefer rüya alanlarınız devreye girer, ifadeleriniz devreye girer, halleşmeleriniz ve haletleriniz devreye girer. Öyleyse an be an hayatın içinde bulunabiliyorsan, burada sunulan tatları alabiliyor ve hakkını verebiliyorsan, işte o aldığın tatlar içerisinde gerçekten bir şükür halindeysen, sen aslında dünyaya kökleniyorsun demektir. Yok eğer şikayet halindeysen ve bu şikayetlerinden dolayı da sürekli işte dedikodular, başkalarının işte yargılamalarını yapıyorsan, köklenemediğin için bunu yapıyorsun. Yani olanın itirazında olanlar. Diğer bir deyimle bunlar Allah'a şirk koşanlar. Senden daha iyisini yaratırdım Allah'ım. Sen o kadar kötü bir düzen yapmışsın ki şu olana bak diye itiraz etmek, hani şirk koşmak değil mi? Şirket oradan geliyor biliyorsunuz. İşte bu ortak koşmaları bıraktıkça belki de müthiş bir sistem size açılıyor. Ama bu sistem içinde okumanız gerekiyor. Hayatı okumanız. Hayatı okuyunca hayatın güzelliklerini görüp bilebiliyorsun. Bilemediğinde hayatın matematiğini anlayamadığında da itiraz ediyorsun. Oysa ki arkadaşlar her olan müthiş bir matematikle oluyor ve bu matematiğin içinde sen sadece orada olup seyretmeye davetlisin. Ve seyrettiğin, ah şu iyi, bu kötü, bilmem ne. Hatta bizim şimdi bu akşam öyle bir çalışmamız var. Yani kader iyi ve kötüyle oluşur diye. Ama bakalım arkasında ne var göreceksiniz. Bir bakacaksınız ki bambaşka bir şey var. Saat 23'te de böyle bir Instagram yayınına misafir olacağız. İnşallah orada da buluşuruz. Yani gördüğünüz gibi çalışmaya devam. Çalışarak da köklenebilirsin. Ama aşırıya giderek değil. Hiçbir yerde aşırıya giden, bilin ki köklenemediği için aşırıya gidiyor. İlişkilerde bağımlı ilişkilere muhtaç olanlar hayatla
gerçek sevgi bağları kuramadığı için bunu böyle yapıyorlar. Ya da bedenlerine iyi bakmayanlar bedenle, hayatla, hissiyatla kendilerini tam olarak burada hissedemedikleri için, köklenemedikleri için kendilerine zarar veriyorlar. Öyleyse arkadaşlar, her birinizin yapacağı bakın çok kolay, sakin ve önce burada olarak bakmak. Her birinizin hayatında, arkadaşlarım da yazıyor bazen, hayat bizim için çok karışık. Okuyamadığınız için karışık geliyor. Emin olun, önce sakin bir köşeye gidin ve bir bakın hayatınıza. Hanginizin bugüne kadar herhangi bir talebi kabul olmamış? Her birinizin bir kere mutlaka talep ettiği ve istediği bir şey oldu. Ama olmayanlar da var ve onların olabileceği mekanizmalar ve matematikler de var. Hayatı zorlaştırmak isteyen sendin. Çünkü zor olursa kıymetli ve ben değerli olurum zannediyordun. Bu inanç kalıbın da senin köklenemediğin içindi. Aslında bugün hani böyle daha kısa böyle bir 5-10 dakikalık, 15 dakikalık böyle bir şey yapayım istedim. Hatırlatma yapayım istedim. Her birinizin bu hayatla ilgili köklenebilmek için hayatınızı sevmeye ihtiyacınız olduğunu hatırlatmak için. Ve şimdi tarlayı sürüyoruz. Sonbaharda bu konuyla ilgili detaylı bir atölye çalışması yapacağım. Ama hatırlatmak istediklerim şu ki, şimdi güzel bir yaz dönemindeyiz arkadaşlar. Hayatınızı an be an güzel tatlarını ve lezzetlerini alarak, bakın evde kaldığınız sürelerin şimdi fırsata çevrilerek, havanın da, tadın da, hani o eski şikayet eden, şundan bundan şikayet eden taraflarınızdan özgürleşerek, her ifadenizin bir ol olduğunu hatırlayarak kendinize yeni bir başlangıç hediye edin. Ve köklenebilmek için önce kendinizi sevin. Size verilen hayatı kucaklayın. Kucakladıkça kucaklanacağınızdan emin olun. Şu andaki görülen kargaşalar ya da işte diyelim ki bazı olumsuz gibi görülen durumların her bir tanesinin senin hayat ile sağlıklı bağlar kurmadığın için olduğunu hatırla. Öyleyse nerede aşırıya gitmişsen, aşırı bağımlı bağlar kurmuşsan, evet şu ana kadar buna ihtiyacın vardı. Şu anda bu sigaraya, bu alkole, bu madde ya da para bağımlılığına, bir ilişki bağımlılığına ihtiyacın vardı. Bunlara kızarak değil. Evet, iyi ki şu ana kadar da bunları yapmışsın. Ya olur mu? Sigara içtik bu kadar zaman, iyi olur mu? Ama bağ kurdun. Belki onun elementiyle, enerjisiyle bir bağ kurdun. Yaptığın hiçbir şeyi kızarak, suçlayarak değil, ihtiyaçlarla buluştuğunun farkındalığıyla şimdi bunları güncelleyebilmek için neler yapabilirim? Bir sürü bakın ünalgüner.com'da atölye çalışmalarımız var. Kendi değerini bilerek ki mesela bugün anlattığımız köklenebilmek, kök çakra ile ilgili çok önemli bir çalışma. İnsandaki güç merkezleri, çakralarla ilgili 15 saatlik bir çalışma programımız var. Her bir çakranın teker teker enerjilerini anlayarak buraları nasıl tohumlayacağız, nasıl iyileştireceğiz, nasıl dengeleyeceğiz, nasıl daha verimli olabilir? Her biriniz hayatlarınızı çok daha verimli yapabilirsiniz. Evet, görünen o ki hani sonbaharda yine benzer bir kapanmalar ya da çeşitli olaylar olabilir. Hani e, gördüğünüz gibi hani Kasım'a doğru bunlar böyle daha davullar çoğalarak şu varyant, bu varyant diye yeni moda virüsler çıkacak. Dikkat ederseniz biz ne demiştik? Virüs değil, moda virüs. Ama şimdi onun üzerinden kaç tane geçti ki daha da geçecek. Bunların her bir tanesini de selamlayın. Siz merkezinizde olun. Bakın, onların hepsi gelir geçer. Ama içeride korku ve endişe frekanslarıyla kirlettiğiniz hayatların izleri sizi de kirletebilir. Onun için bilin ki sizden yansıyan hayat sizinle var oluyor an be an. Ve sizin yapacağınız şey aynayı düzeltmek değil, aynaya yansıttığınızı iyileştirmek. Öyleyse anın hakkını vererek ve sunulan tatları
gerçekten almayı kabul ederek güzel, neşeli, eğlenceli haller yaşayın. Aşırılıklardan uzak olun ve bilin ki ne diliyorsan sana verilecek. Andolsun ki kıyamete kadar insanın istediği ona sunulacak. Öyleyse sunulanlarla buluşacağımız güzel bir pazar diliyorum. Sevgilerimle, hoşça